Korseler, tüyler, skandallar ve bitmeyen balolar. Bridgerton'ın yeni sezonunu izlerken hepimiz o ışıltılı dünyaya kapılıyoruz. Keşke o zamanlarda yaşasaydım diyoruz. Ama durun, size o dönemin, yani 1800'lerin başındaki İngiltere'nin Regency dönemi gerçek yüzünü anlatsam fikriniz değişebilir. Çünkü o balo salonlarının dışında kanalizasyon kokan sokaklar, deliren bir kral ve kadınların sadece satılacak bir mal gibi görüldüğü acımasız bir pazar yeri vardı. Dizi bize bir peri masalı sunuyor. Peki bu masalın ne kadarı gerçek tarihe dayanıyor? Kraliçe Charlotte gerçekten ilk siyahi kraliçe miydi? Yoksa bu Netflix'in bize oynadığı tatlı bir oyun mu? Önce dönemin adına bakalım. Regency, naiblik. Neden böyle deniyor? Çünkü Kral Derry George, dizideki o kafası karışık kral, porfiri denilen bir hastalık yüzünden akıl sağlığını yitirmişti. Ülkeyi yönetemeyecek hale gelince oğlu Prens George, daha sonra 4. George, onun yerine naip, regent olarak tahta geçti. Yani ülke aslında babası deli olduğu için yerine bakan parti düşkünü bir oğul tarafından yönetiliyordu. Dönemin özeti şuydu: zenginler savaşlardan ve sömürgelerden gelen parayla çılgınca eğlenirken halk sanayi devriminin isli dumanları arasında eziliyordu. Jane Austen kitaplarında okuduğumuz o kibar beyler, gerçekte kumar borçları yüzünden intihar eden, metresleriyle yaşayan ve eşlerini birer varis makinesi olarak gören adamlardı. Gelelim en büyük tartışmaya, Kraliçe Charlotte. Dizide onu İngiltere sosyetesindeki ırk ayrımını bitiren siyahi kökenli güçlü bir kadın olarak izliyoruz. Büyük deney, The Great Experiment deniyor buna. Peki gerçekte? Tarihçi Mario de Valdes-y-Cocom, Kraliçe Charlotte'un soy ağacını incelediğinde onun 13. yüzyılda yaşamış Portekiz kralı 3. Alfonso'nun Madragana adındaki Afrikalı mari bir metresinden geldiğini iddia etti. Dönemin ressamı Alan Ramsay'in çizdiği portrelerde kraliçenin yüz hatlarının geniş burun, kıvırcık saçlar, Afrika kökenlerini yansıttığı söylenir. Ancak bu teori ana akım tarihçiler tarafından zayıf bulunur. Gerçekte Kraliçe Charlotte döneminde ırkçılık bitmedi, kölelik hala devam ediyordu. Dizi, "Ya öyle olsaydı?" sorusunu sorarak bize harika bir alternatif tarih sunuyor. Bir de evlilik pazarı, Marriage Mart gerçeği var. Dizide aşkı arıyorlar ama gerçekte o balolar açık birer ihaleydi. Bir kadının o dönemde meslek sahibi olma, kendi parasını kazanma veya mülk edinme hakkı yoktu. Tek kurtuluşu zengin bir kocaydı. Sezon, The Season aslında bir vitrindi. Kızlar en güzel elbiseleriyle sergilenir. Erkekler de çeyizlerine ve doğurganlıklarına göre onlara fiyat biçerdi. Aşk sadece romanlarda olan bir lükstü. Çoğu evlilik tamamen ailelerin servetlerini birleştirmek için yapılan soğuk anlaşmalardı. Bridgerton'ın bize gösterdiği o tutkulu aşklar, o dönemin kadınlarının sadece rüyalarında görebileceği şeylerdi. Bridgerton'ı izlerken şunu unutmamalıyız: bu bir belgesel değil, bu bir kaçış. Modern dünyanın çeşitliliğini, modern müziği, orkestra ile çalınan Pitbull şarkılarını hatırlayın ve modern aşk anlayışını alıp geçmişin o estetik dekoruna yerleştiriyorlar. Ve bence bu harika bir şey. Çünkü gerçek tarih çok gri, çok kirli ve çok adaletsizdi. Bridgerton ise bize tarihin olması gerektiği halini, renkli ve umut dolu versiyonunu sunuyor. Kraliçe Charlotte gerçekten siyahi miydi bilmiyoruz ama dizideki o güçlü duruşu, tarihte silinmiş birçok kadına iadeye itibar yapıyor. Sizce tarih dizilerinde gerçekçilik mi önemli, yoksa verdiği duygu mu? O dönemin katı kuralları içinde yaşayabilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla bu tarz video için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.